Delikanlı dizisi final mi yapacak? 3. bölümü yayınlanan Delikanlı dizisi reytinglerinde artış yaşasa da şu anlık sadece 8 bölümlük anlaşması bulunuyor. Fakat bu reyting oranlarıyla sezon finaline kalmadan final yapma ihtimali var. Bu yüzden önümüzdeki bölümler bu konuda belirleyici olacaktır. Peki gelin Delikanlı dizisinin yeni bölümünde neler olacak incelemeye başlayalım. Öncelikle Yusuf'un nasıl bu kadar zengin olduğu en başından beri merak konusuydu. Ancak bu konuda kilidi açacak karakter tabii ki Miran olacak. Biliyorsunuz ki Miran karakterini normal şartlarda Fırat Tanış oynayacaktı. Fakat daha sonra Fırat Tanış kadrodan çıkarıldı ve şu an Miran karakterine kimin hayat vereceği belli değil. Fakat Sarp'ın Yusuf'u öldürmeye çalıştığı o depoda Yusuf büyük ihtimalle Miran karakteriyle tanışarak bir intikam planı hazırladı. Yani Yusuf'un akıl hocası Sarp'ın baş düşmanı olan Miran. Peki Miran kim? Yeni bölümde Miran'ın tam olarak kim olduğuna dair yeni bir şey öğrenemesek de çok önemli bir bilgi öğrendik. Miran aslında Sarp'ın babasını öldüren kişi. Evet, Miran'ın çocukluğuna baktığımızda Sarp'la aralarında yakın bir ilişki olduğunu görüyoruz. Fakat Sarp'ın babası her ne yaptıysa Miran onu öldürerek intikamını almak zorunda kalmış. Yine de Miran muhtemelen konakta çalışan sıradan biriydi. Fakat yaşadıklarından dolayı Kızılhan ailesinden intikam almak artık onun tek amacı oldu. Muhtemelen bu süreçte Sarp, Miran'ı dayısıyla birlikte yıllar sonra bulmayı başardı ve onu tutsak ederek intikamını almak istiyordu. İşte tam bu noktada da devreye Yusuf girdi. Yani Yusuf'un o gün o depoda bulunması hayatının dönüm noktası oldu. Peki Yusuf'un planı ne? Videoyu beğendiyseniz gelin devam edelim. Aslında Yusuf'un en temel planı sevgilisini elinden alan ve ailesini dağıtan Kızılhanlardan intikam almaktı. Yusuf'un bu bölümde Sarp'a gönderdiği toprak Miran'la olan ilişkisini de çok net kanıtlıyor. Peki Sarp ne yapacak? Sarp, Hazan'a karşı takıntı ve bağımlılık duysa da bu tam olarak aşk değil. Sarp her ne kadar Hazan'ın Yusuf adında bir nişanlısı olduğunu bilse de onun kim olduğunu görmedi. Bu yüzden şu an göz göze geldiği Yusuf'un kim olduğunu da bilmiyor. Fakat Sarp'ın gerçekleri öğrenmesi çok uzun sürmeyecek. Özellikle Yusuf'un kuzeni olan Remzi, para için her şeyi yapabilecek kapasitede biri. Öyle ki kendi öz kuzeni olan Murat'ı bile bu bölümde bir kez daha ölümle yüz yüze getirdiğini gördük. Bu yüzden Remzi bu hikayede aslında Yusuf'a en çok zarar veren karakterlerden biri. Peki Murat nasıl kurtulacak? Tabii ki Yusuf kendini bu sahnede belli etmemek için Murat'ın canını bağışladığını ve onu kendisine bırakmalarını söyleyecek. Sarp bunu kabul etmese de Yusuf'un bu hareketiyle bazı şeylerden şüphelenmeye başlayacak. Peki Dila ve Yusuf arasında neler olacak? Aslında Yusuf'un ilk planı Dila'yı kullanarak Sarp'a acı çektirmekti. Fakat Yusuf Dila'yı tanıdıkça onun ne kadar masum bir karakter olduğunun farkına vardı. Bu yüzden bu planından vazgeçti. Öyle ki bu bölümde gece Dila'yı yanına çağırdığında planları farklı olsa da Dila'nın tamamen olduğu gibi yanına gelmesi ve henüz temas etmekten bile çekinmesi Yusuf'u oldukça cezbetti. Bu yüzden Yusuf'la Dila aşkını ilerleyen bölümlerde çok net göreceğiz. Yani bir intikam duygusuyla yola çıkan Yusuf'un düşmanının kız kardeşine aşık olması hikayeyi çok daha başka yerlere çekebilir. Tabi bu durumda Hazan'la Dila'nın da gün geçtikçe aralarının açıldığına, hatta Hazan'ın kötülüğe doğru giden bir karakter gelişimine şahit olacağımızı düşünüyorum. Hazan şu an bu hikayede bence mağdur edilen tarafta olsa da zamanla bu masumluğu tamamen gidecekmiş gibi gözüküyor. Peki Dila aslında kim? Evet, Dila'nın Sarp'ın kız kardeşi olduğunu zaten biliyoruz. Fakat Sarp'ın Dila'ya olan takıntısı hiç normal değil. Bu durumda aklıma şöyle bir teori geliyor. Dila aslında Mira'nın kızı olabilir mi? Evet, bu sadece bir teori olsa da Sarp'ın Dila'yı sürekli kısıtlaması bence onu birilerinden korumaya çalıştığını ya da bazı şeyleri saklamaya çalıştığını gösteriyor. Benim teorime göre Sarp'ın bence bir kız kardeşi vardı. Fakat Miran'la aşk yaşayan bu kız kardeş öldükten sonra geriye Dila kaldı. Sarp ise bu gerçeği bildiği için Dila'yı herkesten sakınıyor ve onu kendi kız kardeşi yerine koyuyor. Peki sizce Dila Mira'nın kızı olabilir mi? Kendi düşüncelerinizi ve teorilerinizi yazın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.